Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında sizlere Avusturya'daki sosyalist harekette ve 2. Dünya Savaşı'nın döneminde Sovyetlerde önemli çalışmalar yürüten son derece önemli bir figür olan Avusturya Komünist Partisi liderlerinden Ruth von Mayenburg'un yaşamını aktaracağım. Kızıl Kontes lakabıyla bilinen Mayenburg'un mücadele dolu hayatı sosyalist tarihle ilgilenen tüm dostların ilgisini çekecektir. Buyurun gelin hep birlikte Mayenburg'un yaşamına bir göz atalım. Mayenburg, günümüzde Çekya'ya bağlı olan Srbice kasabasında 1 Temmuz 1907 günü dünyaya geldi. Yine Çekya'ya bağlı Teplice'de zengin ve bilinen bir ailede büyüdü. Amcası Ottomar Heinsus von Mayenburg, Colorant marka diş macununu bulan kişidir ve bu yolla milyoner olmuş bir eczacıdır. Mayenburg, Dresden şehrinde mimarlık okumaya başladı. 1930'da 23 yaşında Avusturya'nın başkenti Viyana'ya taşındı ve burada Dünya Ticaret Enstitüsü'nde eğitimine devam etti. Bu dönemde annesinin arkadaşı olan ve daha sonra Avusturya Devlet Başkanı olacak olan Theodor Körner'in eşi Baroness Netka Lascher-Lauendorf ile birlikte yaşadı. Onların aracılığıyla sosyalist çevrelerle tanıştı ve politik görüşlerini etkileyen Arbeiter Zeitung'un editörü yazar Elias Canetti ve Ernst Fischer gibi entelektüellerle arkadaş oldu. Mayenburg ve Fischer birbirine aşık oldular ve 1932 yılında evlendiler. 12 Şubat 1934 günü Avusturya'da Devlet Başkanı Engelbert Dollfuß'un ülkeyi şiddet yoluyla faşizm yolundan sokmasına karşı çıkan Cumhuriyetçi Schutzbund örgütü bir işçi ayaklanmasını başlatmıştı. 4 gün kesintisiz süren çatışmalarda Dollfuß bir Nazi ajanı tarafından öldürüldü. Avusturya faşizminin yükseldiği bu çalkantılı günlerde sosyalistler ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Mayenburg'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sosyalist Çekya'ya göç etti. Mayenburg'un eşi Fischer, Komintern'in basın bürosundan çalışmaktaydı. Ülkedeki komünist faaliyetlerin nedeniyle Çekya hükümetinin baskısıyla karşılaştılar ve güvende olmamaları nedeniyle 1938 yılında Sovyetler Birliği'ne göç etmek zorunda kaldılar. Kızıl Kontes Mayenburg, Sovyetler Birliği'ne gittiğinde Kızıl Ordu'da aktif olarak çalışmaya başladı ve Sovyet çıkarlarını korumak amacıyla çok sayıda görev yürüttü. Bu süreçte diğer pek çok Avrupalı göçmen sosyalist gibi Moskova'daki Hotel Lux'ta kaldılar. Mayenburg, bilgi elde etmek amacıyla pek çok kez Nazi Almanyası'na seyahat etti. Bilgi alma görevlerini başarıyla gerçekleştirdi ve kısa sürede albay rütbesine yükseldi. Görevleri sırasında Nazi Almanyası'nda gizli faaliyetler yürüten Alman komünistlerle sıkı bağlar kurdu, Wehrmacht ve Savaş Bakanlığı'nın Hitler karşıtlığıyla bilinen komutanlarıyla tanışarak görevini sürdürdü. İlişki kurduğu kişiler arasında Hitler'e karşı darbe yapma faaliyetlerinde bulunan Alman komutan Kurt von Hammerstein-Eckert da vardır. Mayenburg, Wehrmacht kuvvetlerinin gelecekteki hareketlerini, yeniden silahlanma planlarını, Nazi Almanyası'nın savunma yeteneklerini ve Nazilerin İtalya ile yaptığı askeri işbirliği anlaşmaları gibi çok sayıda gizli konular hakkında bilgi edindi ve bunları Sovyet makamlarına başarıyla iletti. 2. Dünya Savaşı yıllarında Kızıl Kontesliğine devam eden Mayenburg, Kızıl Ordu'da Nazi karşıtı radyo yayınlarını Almanca olarak kaydetmiştir. Radyoda Nazi askerlerine kendi dillerinde hitap ederek onları Hitler'e karşı harekete geçmeye çağırmak amacıyla pek çok kez ön cepheye gitmiştir. Sovyetler Birliği'ne olan yardımlarından dolayı bizzat Sovyet Mareşali Kliment Voroshilov, Kızıl Kontes'e şahsen teşekkür etmiştir. Mayenburg, 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında Temmuz 1945'te Avusturya'ya geri döndü. Bu süreçte Avusturya Sovyet Dostluk Derneği'nin genel sekreteri olarak çalışmalar yürüttü ve sosyalist faaliyetlerini sürdürdü. 60'lı yıllardan sonra yazılarına odaklandı. 1969'da Mavi Kan ve Kızıl Bayraklar adlı otobiyografik romanını yayınladı. Bu kitabında kendin yaşadığı dönemdeki Komintern aktivistlerinin ve Avrupa'dan Moskova'ya göç eden sosyalistlerin günlük yaşamlarını anlatmıştır. 1978 yılında 5 yıl kaldığı Moskova'daki Hotel Lux ile ilgili deneyimlerini aynı isimli Hotel Lux adlı kitabında anlattı. Kitap, Nazi döneminde uluslararası bir sürgün oteli olan Hotel Lux hakkında yazılmış ilk tarih kitabıdır. Yaşamının son yıllarında yazarlık ve çevirmenlik faaliyetlerine yoğunlaşan Mayenburg, 26 Haziran 1993'te Viyana'da hayatını kaybetmiştir. Yazdığı kitaplar günümüzde hala çok okunan eserler arasındadır. Evet dostlar, bu özet videomuzda Kızıl Kontes lakaplı Avusturyalı sosyalist Ruth von Mayenburg'un yaşamını sizlere aktardı.
Sağ üstteki linkten de ulaşabileceğiniz Sosyalist Kadınlar serimizdeki diğer sosyalist kadınlar videolarımıza benzer olarak hazırladığımız bu içeriğimizi umarım beğenmişsinizdir ve videoya dair sizden bir beğeni almışızdır. Aynı zamanda görüşlerinizi de videonun yorumlar kısmında yazın. Hep birlikte okuyalım, tartışalım. Sovyet Yolculuğu kanalı olarak Sovyetler Birliği ve bununla birlikte dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer tüm belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar için de belgesellerimizin olduğu listeyi yine sağ üstte bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Benzer konulara dair içeriklerimize göz atmak ve bizleri takip etmek için de Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.